Bir önceki bölümde müşterinin sadece ürünü satın alan kişi olmadığını konuşmuştuk. Şimdi bunu biraz daha netleştirelim. İş hayatında 3 kavram sık sık birbirine karışır. Dış müşteri, iç müşteri ve paydaş. İlk bakışta hepsi aynı şey gibi görünebilir. Çünkü hepsi bir şekilde yaptığımız işten etkilenir. Ama aralarında önemli bir fark vardır. Çok basit bir örnekle başlayalım. Bir restorana gittiğini düşün. Masaya oturdun, yemeğini söyledin ve beklentin çok net. Yemeğin doğru gelsin, sıcak gelsin, lezzetli olsun ve çok bekletmesin. Bu örnekte sen dış müşterisin. Çünkü şirketin dışındasın. Hizmeti doğrudan kullanıyorsun ve sonunda memnun kalıp kalmadığına göre karar veriyorsun. Tekrar gelir misin? Tavsiye eder misin? Şikayet eder misin? Bunların cevabı dış müşterinin deneyimine bağlıdır. Dış müşteri, ürün ya da hizmetin nihai sonucunu değerlendiren kişidir. Ama o yemeğin sana doğru gelmesi için içeride görünmeyen bir zincir çalışır. Garson siparişi mutfağa doğru iletmelidir. Aşçı yemeği doğru hazırlamalıdır. Satın alma ekibi doğru malzemeyi zamanında sağlamalıdır. Temizlik ekibi ortamı uygun tutmalıdır. Kasa ekibi ödeme sürecini sorunsuz yürütmelidir. Burada herkes bir başkasının işine bağlıdır. Aşçı için garsonun doğru sipariş yazması çok kritiktir. Garson için aşçının yemeği zamanında hazırlaması çok kritiktir. Mutfak için satın almanın doğru malzemeyi sağlaması çok kritiktir. İşte bunlar iç müşteri ilişkisidir. İç müşteri. Şirketin içinde senin yaptığın işin çıktısını kullanan kişi ya da ekiptir. Yani aynı şirketin içinde çalışır. Ama senden bir çıktı bekler. Bu çıktı bir bilgi olabilir, rapor olabilir, malzeme olabilir, onay olabilir, ürün olabilir ya da karar olabilir. Kısaca iç müşteri şudur. Benim işimi yapabilmem için senin işinin sonucuna ihtiyaç duyan kişi. Bu yüzden şirket içinde herkes bir noktada hem müşteri hem de tedarikçidir. Peki paydaş kimdir? Paydaş, yapılan işten etkilenen ya da yapılan işi etkileyen kişi, ekip veya kurumdur. Paydaş her zaman müşteri olmak zorunda değildir. Ama sürecin başarısı, kararı, riski veya sonucu üzerinde etkisi vardır. Restoran örneğine dönelim. Yemeği yiyen kişi dış müşteridir. Garson, aşçı ve satın alma ekibi iç müşteri ilişkilerinin parçasıdır. Ama restoran sahibi, belediye denetçisi, gıda tedarikçisi, çalışanlar, yatırımcılar, hatta çevrede yaşayan insanlar bile paydaş olabilir. Çünkü hepsi restoranın çalışmasından bir şekilde etkilenir ya da restoranın çalışmasını etkiler. İş hayatında da durum böyledir. Bir üretim projesinde dış müşteri ürünü satın alan markadır. İç müşteri, sürecin içinde bir önceki adımdan çıktı alan ekiplerdir. Paydaşlarsa daha geniş bir çevredir. Yönetim, kalite, üretim, satın alma, finans, insan kaynakları, tedarikçiler, denetçiler, çalışanlar ve bazen regülasyon kurumları. Burada kritik ayrım şudur. Dış müşteri nihai sonucu değerlendirir. İç müşteri süreç içindeki çıktıyı kullanır. Paydaşsa süreçten etkilenir veya süreci etkiler. Bu ayrımı yapmak neden önemlidir? Çünkü herkesin beklentisi aynı değildir. Dış müşteri ürünü zamanında ve hatasız almak ister. İç müşteri kendi işini yapabilmek için doğru bilgiye, eksiksiz malzemeye veya net talimata ihtiyaç duyar. Yönetim sonucu maliyeti ve riski görmek ister. Finans doğru veriyi ister. Tedarikçi net sipariş ve zamanında ödeme bekler. Denetçi standarda uygunluk arar. Eğer bu kişilerin hepsine aynı gözle bakarsak beklentileri karıştırırız. Beklentileri karıştırırsak problemi de yanlış tanımlarız. Yalın 6 Sigma'da bu yüzden proje başında sadece müşteri kim diye sormak yetmez. Aynı zamanda bu işin paydaşları kimler diye de sorarız. Demake'in define yani tanımlama aşamasında şu sorular çok değerlidir. Dış müşteri kim? İç müşteriler kim? Paydaşlar kimler? Kim ne bekliyor? Kim hangi çıktıyı kullanıyor? Kim bu süreçten etkileniyor? Kim bu süreci etkileyebilir? Bu sorular problemi daha doğru çerçevelememizi sağlar. Mesela bir sevkiyat gecikmesi projesi düşünelim. Dış müşteri ürünü geç aldığı için memnun değildir. İç müşteri olan sevkiyat ekibi üretimden ürünü zamanında alamadığı için zorlanır. Üretim ekibi satın almadan malzemeyi geç aldığı için gecikir. Yönetim maliyet ve müşteri kaybı riskiyle ilgilenir. Tedarikçi ise sipariş değişikliklerinden etkilenir. Eğer sadece dış müşterinin şikayetine bakarsak sevkiyat geç kalıyor deriz. Ama iç müşterileri ve paydaşları da anlarsak gecikmenin nerede başladığını, kimlerin etkilendiğini ve çözümün kimlerle birlikte yapılması gerektiğini daha net görürüz.
Yapay zeka bugün bu ayrımı yapmayı da kolaylaştırabilir. Toplantı notlarını, şikayetleri, süreç kayıtlarını ve e-postaları analiz ederek kimlerin süreçten etkilendiğini, kimlerin hangi beklentiyi dile getirdiğini ve hangi konuların tekrar ettiğini hızlıca özetleyebilir. Böylece paydaş haritası çıkarmak, iç müşteri beklentilerini görmek ve dış müşteri şikayetlerini sınıflandırmak daha pratik hale gelir. Ama unutma, yapay zeka bize bilgiyi düzenler. Kimin müşteri, kimin iç müşteri, kimin paydaş olduğunu doğru yorumlamak hala bizim işimizdir. Şimdi küçük bir uygulama yap. Bugün çalıştığın bir işi seç. Bir rapor, bir üretim adımı, bir toplantı, bir kontrol ya da bir proje olabilir. Sonra 3 grup yaz. Bu işin dış müşterisi kim? İç müşterisi kim? Paydaşları kimler? Ardından her biri için tek bir beklenti yaz. Dış müşteri ne bekliyor? İç müşteri ne bekliyor? Paydaş neye dikkat ediyor? Bu basit çalışma problemi daha net görmeni sağlar. Çünkü iş hayatında birçok sorun teknik eksiklikten önce beklentilerin karışmasından doğar. İç müşteri, dış müşteri ve paydaş ayrımını doğru yaptığında sadece kimin etkilendiğini değil, çözümü kiminle birlikte kurman gerektiğini de görürsün. Bu da yalın 6 sigmayı teorik bir araç olmaktan çıkarır. Problemi doğru kişilerle, doğru beklentiye göre ve doğru yerden çözmeni sağlar.